Canlar selamlar. Her şey ama her şey önce bir hayaldi. Bulunduğumuz ev, içinde bulunduğumuz dünya, kullandığımız birçok şey önce birer hayaldi. Birileri hayal kurdu. Önce onlar beyinde gerçekleşti ve daha sonra dış dünyada, madde aleminde açığa çıktı. O yüzden lütfen hayal kurmanın gücünü yabana atmayın. Nikola Tesla bulduğu icatları önce o prototipleri hayal etti. O kadar güçlü hayal etti ki açığa çıkan şeyler o hayallerinin birebir kopyaları ilk denemelerinde oldu. Ve ne kadar güçlü hayal ederseniz dış dünyada da o kadar güçlü tezahür edecek. Bununla ilgili sürekli bahsettiğim çok güzel deneyler var. Bir grup atleti koşturuyorlar. Beyin fonksiyonlarını ölçüyorlar. Sonra hadi oturun diyorlar ve koştuğunuzu hayal edin sadece diyorlar. Beynin fonksiyonları iki durumda da birebir aynı. Yani biz hayal kurduğumuzda beynimiz gerçek zannediyor. Beyin hayalle gerçek arasındaki farkı ayıramıyor. Bu nasıl muazzam bir bilgi? Peki nedir buradaki amacımız? Madem beyin aradaki farkı anlamıyor, biz yaşamak istediğimiz hayatı olmuş gibi hissederek hayalini kurduğumuzda, vizyonladığımızda, bütün duyularımızla içine girdiğimizde beyin her birini teker teker gerçekten yaşıyormuşuz algısına giriyor. Ve yaydığı frekans da bunlar olmuş frekansından, bunlar gerçekleşmiş frekansından yayın yapmaya başlıyor. Peki hep ne diyorduk? Biz hangi frekansta yayın yaparsak o frekanstaki kişileri ve olayları hayatımıza çekeriz. O yüzden sizden ricam, yaşamak istediğiniz hayatı ne varsa, eviniz, işiniz, ilişkiniz, bedeniniz, kilonuz, çocuklarınızla diyaloğunuz, tüm yaşamınızı vizyonlayın, imajine edin. Olmuş gibi şu anda hissederek. Nasılına takılmadan. Hep ne diyoruz? Nasıllar yaradanın işi. İstediğiniz mucizevi evi vizyonlayın, ayrıntılandırın. İstediğiniz mucizevi ilişkiyi, birbirinize katkı olduğunuz ilişkiyi vizyonlayın, ayrıntılandırın. İstediğiniz hafif, fit, sağlıklı bedeni vizyonlayın, ayrıntılandırın. Olabildiğince bütün duyularınızı işin içine koymaya çalışın. Ev hayal ediyorsanız o evi görün. İçine girin, kokusunu içinize çekin. Yürüdüğünüzde adımlarınızı duyun. Kapılarına dokunun. Ve o evde bir şeyleri tadın. Yani olabildiğince 5 duyunuzu bu alanın içine katarsanız beyin o kadar bu simülasyonu gerçek zannedecek, algılayacak ve etkisi de o kadar güçlü olacak. Her hayatınıza katmak istediğiniz şey için bunları yapın. Ama unutmayın, kesinlikle bu imajinasyonlara, vizyonlara bağlı kalmayacağız. Hani hep deriz ya, hayallerimizden de öte gerçekleşsin diye. Biz triplex bir villa hayal ederiz. Nedir oradaki bizim aktif ettiğimiz hisler? Güvende olmak, konforlu olmak, kendimizi iyi hissetmek. Ama bizim hayatımıza triplex bir villa gelir mi? Gelir. Ya da gelmez, başka türlü bir ev gelir. Biz yine o hisleri aynen hissederiz. Yani o hislerle ve yaydığınız frekansa göre göreceksiniz, olayları çekersiniz. Ve lütfen bütünün hayrına olsun enerjisiyle bunu yapın. Ve lütfen olsa da olur, olmasa da olur enerjisiyle bunu yapın. İlla olmalı dediğimizde olmuyor. Niye olmuyor? İşin içine korkuları katıyoruz. Kendi önümüze kendimizi koyuyoruz. İşte çek kendini aradan, bırak aksın yaradan dediğimiz alan var ya, kendimizi aradan çekebilmek için illa olmalı demememiz lazım. Olsa da olur, olmasa da olur diyebildiklerimiz oluyor. Hocam ben hayal kuramıyorum, ben vizyonlayamıyorum diye çok fazla söylüyorlar. Bunun için pratik yapabilirsiniz biraz. İlla görmek zorunda değilsiniz ayrıntılı bir şekilde. Çünkü hepimizin kabiliyetleri, yetenekleri bambaşka. Hissedin, enerjiye odaklanın. Bu da olur. Ama görsel alanda da veya duyularımızı da geliştirebilmek için bu uygulamaya başlamadan önce küçük bir objeye odaklanarak, onu ayrıntılandırarak,
yaşarsanız göreceksiniz, görü alanlarınız da açılacak. Örnek, bir elmayı alın elinize, dokunun, sonra kabuğunu soymaya başlayın, tadın, koklayın, görün. O kabuğunu soyuyorken kesme seslerini duyun. Yani olabildiğince 5 duyuyla beraber bir objeyi birkaç dakika ayrıntılı böyle hissederek yaşayın. Daha sonra imajinasyona oturduğunuzda, vizyonladığınızda daha ayrıntılı bir şeyleri görebildiğinizi göreceksiniz. Pratiğini yapa yapa. Ama tekrar söylüyorum, illa görmek zorunda değilsiniz. Kendinizi açın, hissetmeye çalışın, görebildiğiniz kadar görün. Ne kadar ayrıntılı 5 duyuyu katarsanız o kadar enerji güçlü olacak. Ve sizden ricam, bu çalışmayı yapabiliyorsanız gece ilk uykunuz geldiği anda yatmadan önce yapın. Niye? Beyin dalgaları o zaman teta'ya geçer, yani yavaşlar. Bilinçaltının açıldığı frekanstır. Siz bilinçaltınıza bunları çok güçlü ekmiş olursunuz ve teta'da anda tezahürü gerçekleşir. Yani bunların gerçekleşmesi çok kolaylaşır. Beyin dalgalarımız yavaş olduğunda. Lütfen her gece bu şekilde yatın, vizyonlarınızı yapın, gönderin, bırakın. Bakın hayatınızda onlar belirli bir zaman sonra nasıl açığa çıkacak? Hayranlığa kapılacaksınız. Hayret ve şaşırma değil artık. Hayranlıkla bu mucizeyi, olduğumuz mucizeyi deneyimlemeyi seçelim. Katkı olsun.